Evet, işte Budva'ya geldik. Evet, işte şimdi aldık. Bakın aldığımız dilim şu şekilde, yani bayağı büyük aslında. Herkese Podgorica Havalimanı'ndan merhabalar. Şu anda Karadağ'a inmiş bulunuyoruz ve Podgorica Havalimanı'ndayız. Biz şu anda valizlerimizi aldık. Zaten çok rahat bir şekilde geçtik. Girişte de hiç soru sormadılar. Hemen geçtik. Zaten hemen geçtikten sonra valizlerinizi alıyorsunuz. Çok da küçük bir havalimanı. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadan valizlerimizi aldık ve çıktık. Şu an dışarı kısmındayız. Bakın biraz göstereyim şöyle sizlere. Hemen çıkılıyor zaten. Dediğim gibi çok küçük bir havalimanı. Şimdi biz buradan araba kiralama kısmına doğru gideceğiz. Çünkü burada araba kiralamanız şart. Yani bir yerden bir yere gitmek için mutlaka araba kiralamanız lazım. Biz ilk durak olarak Budva'ya gideceğiz. Oradan da Kotor'a gitmek istiyoruz. Bu yüzden de mutlaka araba kiralamamız gerekiyor. O yüzden siz de gelecek olursanız zaten biliyorsunuzdur. Belki çoğu yerde geçiyor böyle araba kiralamanın gerekliliği. Ama ben de bir kez daha söylemiş olayım. Mutlaka araba kiralamanız gerek bir yerden bir yere gitmek için. Çok daha rahat bir ulaşım oluyor yani. Şimdi biz de araba kiralayacağımız yere doğru gideceğiz ve Karadağ vlogumuza başlayacağız. Bakın şimdi biraz da içeriği göstereyim dedim. Herhalde çekim yasağı yoktur diye düşünüyorum. Bakın yani şöyle bir yer, küçücük. Şurada şöyle bir kahve içilen bir yer var. Zaten şuradan da geliyorsunuz. Bu kadar. Bitti. Yani dediğim kadar küçük gerçekten. İşte şimdi şurada da böyle rent-a-car'cılar var. Şimdi oradan da araba kiralayacağız. Böyle her yere çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Şimdi işte arabamızı aldık. Burada kiralık arabaların olduğu bir kısım var. Park yerinin içerisinde bulunuyor hepsi. Biz de şimdi arabamızı kiraladık. Buradan artık gideceğiz. Burada şöyle bir durum var bir de. Yani bunu da kendime döndürerek açıklamak istedim. Şimdi biz internetten çok ucuza bir yer bulmuştuk aslında. Günlüğü neredeyse 10 euro gibi bir fiyata görmüştük ve rezerve etmiştik. Ama buraya geldiğimizde üzerine çok daha yüksek depozitolar istiyorlar. İşte sigortalar istiyorlar. Bizden hatta bir firma 1000 küsür euro bir depozito istedi. Yani bu dediğim günlük 10 euroluk arabanın üzerine. Yani o yüzden şöyle dikkat etmenizde fayda var. Yani internette gördüğünüz fiyatlarla buraya geldiğiniz zamanki fiyatlar aynı olmayabilir. O yüzden mutlaka sorun, işte nasıl bir depozito istiyorsunuz, ne kadarlık bir ödeme alıyorsunuz. Yani bunları mutlaka sorun çünkü inanılmaz yüksek fiyatlar isteyebilirler sonrasında sizden, sıkıntı olmasın diye. Yani bizden öyle istediler o rezerve ettiğimiz araç. O yüzden biz de onu iptal ettik ve başka bir araç tuttuk. Yani burada tabii ki illa hepsi depozito istiyor ama 1000 küsür euro yani inanılmaz bir tutardı. O yüzden çok daha uyguna bulduk. Yani bizim bulduğumuz araç 200 euro depozito istiyor. Aradaki uçuruma bakarsanız yani ne demek istediğimi anlarsınız. O yüzden araba kiralarken aslında çoğu firmayı gezip hepsinden fiyat alıp en uygunu seçmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu da önemli bir bilgi olduğu için eklemek istedim. İşte şimdi artık sonunda bir saatlik sürenin sonunda yolumuza çıkıyoruz. Budva'ya geldik ve şu anda arkamda görmüş olduğunuz yer Old Town'un girişi. Biz burada bir gece kalacağız. Bu yüzden de konaklamak için bu Old Town'un içinde bir yeri seçtik. Şimdi eşyalarımızı bıraktık. Karnımız çok aç. Yiyecek bir şeyler arayacağız ve bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra da birazcık dolanmaya başlayacağız. Bakalım bu Old Town'da neler varmış diye. Zaten Budva'ya bir veya hani eğer isterseniz 2 gün yeter diye düşünüyorum. O yüzden bence bir gün bizim için yeterli olacaktır. Çünkü zaten
zaten yaz sezonunda gelmediğimiz için denize girme gibi bir şansımız da olmayacak. Eğer yaz sezonu gelirseniz zaten mutlaka buradaki plajlara, denize girmenizi de tavsiye ederim. Ama biz yaz sezonu hiç gelmediğimiz için burada birazcık dolanacağız. Bakalım neler var neler yok, ben de çok merak ediyorum. Şimdi buradan yemek yemek için bir yer bulmaya yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bu Old Town'un tam girişinde böyle bir kule dikkatimizi çekiyor. Burası 15. yüzyıldan kalma bir Venedik kulesi. Aslında şehrin savunma duvarı sisteminin bir parçasını oluşturuyormuş. Şu üzerinde görmüş olduğunuz arma da aslında zaten Venediklilerin sembolü olan bir arma. O yüzden Venedik mimarisinden de kaldığını anlayabilirsiniz. Burada tam Old Town'un girişinde, zaten şurada üzerinde de yazıyor ismi. Buradan girerek de siz de isterseniz okuyabilirsiniz tarihçesini. Şimdi böyle bir makarnacıya geldik. Bakın adı şurada gözüken yer. Zaten adını da aşağıya yazarım. Böyle farklı farklı makarnalar tercih edebiliyorsunuz. Ben pestolu bir makarna tercih ettim. Eşim de böyle arabiyata acılı bir makarna tercih etti. Bakalım şimdi deniyoruz. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bittikten sonra da sizlere yorumumu yaparım. Şimdi içerisi çok kalabalık olduğu için çekemedim yorumumu. Şöyle bir de ilk size fiyatları göstermek istedim. Fiyatları göstereyim, bakın. Genelde işte 12, 11, 10, çoğu 10 euro. İşte şurada bir 9,5 olan var. Yani fiyatlar bu şekilde. Gelirseniz bence yani bayağı doyurucu. Gerçekten bayağı doyurucu. O yüzden fiyatlar bana göre makul. Şimdi bir de çıktıktan sonra burada yorumumu yapmak istedim. Çünkü dediğim gibi içerisi bayağı kalabalıktı ve orada söylemem bazı şeyleri çok zor olacaktı. O yüzden burada söylemek istedim. Bence porsiyonlar bayağı doyurucuydu. Fiyatlar da uygundu yani bu porsiyonlara göre kesinlikle. Biz bayağı doyduk. Yani kesinlikle bir kişi, çok açsanız bile, ki biz çok açtık, gayet güzel bir şekilde doyarsınız. Lezzetliydi de, makarnaların ev yapımı olduğu da çok belliydi zaten. Çok güzeldi tatları. Farklı seçenekler de var. Dilediğinizi seçebilirsiniz. Bence güzel bir alternatif olabilir. Ben beğendim. Bakın şuradaki Şairler Meydanı'nın yanından şöyle bir kapı var. Ve bakın bu kapı nasıl bir yere açılıyor yani. Gerçekten çok güzel bir manzaraya doğru ilerliyorsunuz ve işte karşınızda böyle huzurlu bir yer var. Yani tek kelimeyle ifade edilebilecek olsa huzurlu derdim. Çünkü gerçekten şu an bana aşırı huzur verdi burası. Böyle bir manzaraya çıkıyorsunuz yani. O yüzden kesinlikle buraya gelip vakit geçirip bir şeyler yiyebilirsiniz, oturabilirsiniz. Vakit geçirebilirsiniz yani. Bu anın tadını çıkarabilirsiniz. Ben bu mevsimde de burayı çok beğendim. Çünkü çok daha sakin, daha boş. O yüzden bence bu mevsimlerde gelmek aslında, eğer deniz gibi bir önceliğiniz yoksa, en ideali.
burada bulunan bir restorandaki menüdeki fiyatları da sizler için paylaşmak istedim. Mesela burada kahvaltı var 5.90, 7 euroya, 8.5'a olanlar da var. Mesela salatalar var 13 euro, 12 euro. Ama değişiyor yani 9.5 euro, 7.5 euro olarak da değişiyor. Bakın burada işte tavuklar var, hamburgerler var. Çeşitli ürünler var, değişiyor. Sizin de fikriniz olması açısından böyle paylaşmak istedim. Gelirseniz fiyatlar biraz bu şekilde. İçkilerde genelde 4 euro, 5 euro arası değişiyor. Kahvelerde böyle bakın 2 euro, 2,5 euro civarında değişiyor. Böyle bir fiyatlandırma yapmışlar. Fikir olması açısından sizlere de paylaşmak istedim. Bu Old Town'un içerisinde bir de böyle Budva Müzesi var. Eğer gelmek isterseniz bakın. Zaten tam bu Old Town'un içerisinde şöyle de saatleri yazıyor. Buradan da kontrol edebilirsiniz gelmek istediğiniz saate göre. Şimdi tam Budva Müzesi'nin önünde banklar var. Oraya oturduk, yorulduk birazcık dinlenelim diye. Bu arada burada gerçekten çok fazla Türk var. Yani şu an evet belki evet duyuyorsunuzdur yani. Aynen yani bayağı Türk var gerçekten. Sanki ben Türkiye'de bir yere gelmiş gibi hissediyorum. Yani farklı bir ülkeye gelmiş gibi hissetmiyorum. Çok fazla Türk var vizesiz bir seyahat olduğu için. Umarım tabii ki bu vizesiz seyahat de devam eder. Ben buraya geldiğim zaman bir takım olaylar oldu şansımıza yani biz gelmeden bir gün önce. Bu vizesiz seyahatin kalkma durumu söz konusu oldu. Bakalım ben bu videoyu yüklediğimde ne olur bilmiyorum. Ama umarım böyle bir şey olmamıştır diye umut ediyorum. O yüzden böyle durumlar da mevcut şu anda ama şu an vizesiz olduğu için tabii ki çok fazla Türk var. Buradaki bu arada işletmelerin de çoğu Türk aslında. Bizim hani gittiğimiz bir makarna yediğimiz bir yer vardı. Oranın da işletmecisi Türk. Yanlış bilmiyorsam çünkü çalışan da Türktü, bizden hesap alan kişiler de Türktü, herkes Türktü. Büyük ihtimal işletmecisi de Türktür diye düşünüyorum. Çok fazla Türk esnaf var burada da. Öyle işte biz de şimdi birazcık dinleniyoruz. Buradan sonra tekrar bir yerlere gideceğiz, kahve içeceğiz, belki tatlı yeriz. Biraz dinlendikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Old Town'dan çıktık ve çıkınca bizi böyle bir manzara karşıladı. Buradan tam net görünüyor mu bilmiyorum ama bakın şöyle yüksek katlı binaların inşaatları var. Bir sürü başlamış durumda. Yani şehrin dokusuna hiç uymuyor tabii ki bu inşaatlar maalesef. Yani Old Town'un içini gördünüz. Orası neresi, burası neresi bambaşka iki yer gibi. Ama maalesef burada böyle inşaatlar var şu anda. Yani görmek üzücü ama yapacak bir şey yok tabii ki. Şimdi Old Town'un akşamındayız. Biraz da size akşam halini göstermek istiyorum ama bakın normalde tabii buralar yaz olsaydı hepsi doluydu büyük ihtimalle ama şu anda sezon olmadığı için çoğu yer boş. Bir de bugün pazartesi. Pazartesi de çoğu yer kapalı oluyor. Bir de öyle bir durum var. Ama işte tabii sezonun olmamasının etkileri de var. Yani tercihe göre değişir tabii. Yani daha az kalabalık seviyorsanız ve dediğim gibi deniz çok önemli değilse bu sezonda bence gelinebilir. Ama işte böyle birazcık sakin olabiliyor. Biz de şimdi birazcık da akşamında gezmeye devam ediyoruz. Farklı yerler keşfetmeye çalışıyoruz.
dilim pizza satan bir yere geldik. Burada zaten bu dilim pizza olayı çok meşhur. Bakın görüyorsunuz işte fiyatları 3,5 euro çoğunun. İşte margarita var, pepperoni var. Pepperoni gerçi domuzlu, onu baştan söyleyeyim. Vejetaryen var, bir de tavuklu var. Zaten bir dilimi de çok büyük, o yüzden bayağı doyurucu oluyor. Gelirseniz mutlaka böyle bir yerde bence almalısınız. Şimdi biz de aldık, deneyeceğiz. Bir tane margarita, bir tane de tavuklu aldık. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de denerken ve denedikten sonra da yorumumu yapacağım. Evet, işte şimdi aldığımız dilim bakın şu şekilde, yani bayağı büyük ve doyurucu fiyatına göre. O yüzden zaten çok fazla tercih ediliyor. Buraya geldiğinizde mutlaka bu dilim pizzaları her yerde görürsünüz ve herkesin aldığını, hatta bazen sıralar olduğunu da görebilirsiniz gündüz saatlerinde. Çok meşhur burada pizza, yani çok fazla pizza satan yer var. Sürekli zaten pizza, makarna yeniyor. İşte İtalya'nın etkileri tabii ki, ama yani gerçekten her öğün pizza yiyebilirler diye düşünüyorum. Çok enteresan. Ben birazcık ucundan denedim. Yani çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani çok farklı bir lezzet yok. Güzel, kötü değil ama müthiş bir lezzet değil kesinlikle. Fakat bu fiyat için ideal. O yüzden geldiğinizde bence burada mutlaka bu dilim pizzaları denemelisiniz. Buranın artık geleneksel bir yiyeceği haline gelmiş. Herkese ikinci günümüzden merhabalar. Biz dün çok yorgun olduğumuz için erkenden uyuduk ve bu sabah erken kalkıp Budva'dan ayrılmamız gerekiyordu. O yüzden de birazcık dinlenmiş olduk, iyi oldu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yine Old Town sokaklarındayım. Çünkü bizim kaldığımız yer buradaydı. Buradan artık çıkışımızı yaptık ve Budva'dan Kotor'a doğru bir yola çıkacağız. Ama yol üstünde uğrayacağımız bir yer var. Onu da sizler için çekeceğim. Şimdi burada kahvaltı yapmak için bir yer arıyoruz. Bir sandviççi var. Onu bulduk. Oraya doğru gideceğiz ve kahvaltımızı yaptıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. O zaman artık ikinci günkü turumuz buradan başlıyor. Sandviçlerimiz geldi. Biraz sessiz konuşuyorum. Umarım sesim iyi geliyordur çünkü küçük bir yer. Yani çok fazla ses çıksın istemediğim için. Böyle sandviçlerimiz geldi. Şu hindi jambonlu ve böyle pancar soslu bir sandviçti. Şu da mozzarella'lı. Bayağı da görüyorsunuz, yani porsiyonları büyük. Fiyatlarını da çekerim sizler için. Onlar da dışarıda yazıyor. Menüsü de var ama dışarıda zaten girmeden daha detaylı görebilirsiniz. Şimdi deniyoruz bakalım. Bayağı güzel gözüküyor. Evet, şimdi sandviçlerimizi bitirdik. Ben de nasıl olduklarıyla ilgili fikrimi söylemek istedim. Ben mozzarella'lı olanı daha çok beğendim. Diğerini de denedim ama o bana birazcık ağır geldiği için ben mozzarella'lı olanı tercih ederim. Siz de hangisini isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Güzel bir kahvaltı alternatifi olduğunu düşünüyorum. Biz de onun için geldik zaten. İşte yanında kahve de içtik. Gayet güzeldi o da. Biz beğendik. Bayağı da doyurucuydu porsiyonları. O yüzden kahvaltı için bence tercih edebilirsiniz. Ya da bir öğlen atıştırmalık olarak da tercih edebilirsiniz. Bu arada en önemli şeyi söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Burada kredi kartı geçmiyor. Sadece nakit geçiyor. O yüzden gelirken mutlaka yanınızda nakit bulundurmayı unutmayın. Bizim yanımızda yoktu maalesef. Ama burada çok fazla ATM var. Onlardan birinden çekebilirsiniz. Hatta buraya çok yakın bir yerde de var. Oradan da çekebilirsiniz. Ama tabii ki yüksek komisyonlar ekliyorlar üstüne. O yüzden bence gelirken mutlaka yanınızda nakit bulundurun diye bilgi vermek istedim. Şimdi size birazcık fiyatları göstereyim. Bakın 9 euro, 10 euro. Şöyle en pahalısı 11 euro olarak buradan sandviçlerinizi alabilirsiniz. Menüsü zaten dışarıda yazıyor. Buradan bakabilirsiniz. Hatta bakın Türkçesi de yazıyor. Türkçesinden de istediğinizi seçerek oturabilirsiniz.
meşhur dondurmacısının olduğu tarafa geldik. Tabii ki şu an ben dondurma yiyebilecek bir durumda değilim. Yani öyle bir hava yok bana göre. Ama eğer siz isterseniz buradan dondurma alabilirsiniz. Çünkü dondurmaları çok meşhur. Yani eğer yaz kış dondurma yiyen biriyseniz zaten mutlaka bence almalısınız. Herkes çok beğeniyor. Ben maalesef deneyemeyeceğim. Ama umarım yazın belki gelirsem tekrar deneyebilirim. Şimdi almayacağız dedik ama ben de dayanamadım, yani bir tadına bakacağım. Çoğunu eşim yiyecek. Ben çünkü maalesef bu mevsimlerde yiyemiyorum. Ama yani dayanamayacağım, bir tadına bakacağım. Şimdi aldık. Şöyle bir tadına bakıyorum. Güzel. Gerçekten bu salted karamel olan, bu da fıstıklı olan ama şu an akıyor. Yani bunu acil yememiz lazım ama işte böyle orta kapta alırsanız böyle 2 top alabiliyorsunuz. Biz de şimdi bunları deneyeceğiz ama tadına baktığım kadarıyla gayet güzel. Bakın şimdi tekrar sahil tarafına geldik. Burada birazcık dolanıyoruz. Biraz sahil kenarında yürüyoruz. Şurada da tam karşıda birileri var. Bot yapacaklar galiba herhalde. Aynen onu şişiriyorlar şu anda. Ama burada enteresan bir şey var. Yani herkes çok ince giyinmiş ama bence hava öyle ince giyinilecek bir şey değil. Tabii benim gibi çok kalın giyinenler de var. Şu an benim içimde kazak var. Hatta yün kazak falan var ama beni tanıyan herkes bunun normal olduğunu da bilir. Çünkü ben üşüyen bir insanım. Ama mesela böyle giyinen insanlar da var. İşte askılı giyenler de var. Elbiseler, işte terlikler giyenler de var. Yani enteresan şu an ama sahil tarafında tabii hava daha güzel. Yani güneş daha çok geliyor ve o yüzden burası da şu an sıcağı hissettiriyor. Ama diğer taraflar, iç taraflar birazcık daha soğuk ama bakın burada gelip böyle huzurlu bir şekilde oturabilirsiniz. Şuradaki karşıdaki kafelerde, restoranlarda bir şeyler içebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Şimdi biz de böyle birazcık yürüyeceğiz. Ondan sonra gitmek istediğimiz diğer yerlere doğru devam edeceğiz. Şimdi karşıda görmüş olduğunuz buranın en önemli simgelerinden birinin yanına geldik. Bu karşıda görmüş olduğunuz balerin heykeli için çok fazla rivayetler var, efsaneler var. Yani efsaneye göre aslında balerinin denizci bir sevgilisi varmış ve her zaman buraya gelip işte bu dalgaların o denizci sevgilisini yolculuğundan döndüreceğine inanıyormuş. Ama maalesef öyle bir sonuç olmamış ve kendisi üzüntü içinde ölmüş diye rivayetler var. Hangisi doğru? Tabii bilemiyoruz. Bir de burada boğulan bir kızın anısına yapıldığını söyleyen bir efsane var. Artık hangisinin doğru olduğunu bilemiyoruz ama böyle çeşitli efsanelerin olduğu bir heykel ve buradaki en meşhur yapılardan biri. Biz de şimdi onu görmeye geldik. Siz de zaten gelirseniz şu karşıda görmüş olduğunuz kıyı boyunca gelip buraya böyle yürüyerek gelebilirsiniz. Bir de o heykelin oradan yürümeye devam ettiğiniz zaman şöyle yürüyorsunuz ve daha uzaklara da gidebiliyorsunuz. Bakın şu karşıda da bir fotoğraf noktası var. Oradan da bir izleme şansı elde edebilirsiniz. Böyle şuradan yürüme yolu yapmışlar ama şuradan gelen dalgalara dikkat edin. Çünkü bazen çok yüksek oluyor ve ayaklarınız ıslanabilir. Şu an öyle yüksek değil ama yani dikkatli olmakta fayda var. O yüzden birazcık köşeden köşeden giderek böyle bir yolu izleyebilirsiniz. Şimdi Budva'dan ayrıldık ve yolumuzun üzerinde şu karşıda görmüş olduğunuz yer olan Sveti Stefan var. Oraya doğru gidiyoruz. Şu anda bir seyir tepesindeyiz. Burada manzaraya yukarıdan bakmak çok daha keyifli. İlk başta bence böyle bir yerde bir manzarayı izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi böyle aşağıya doğru şu karşıdaki görmüş olduğunuz yere doğru ilerliyoruz.
Evet, şimdi aşağıya indik, sahil tarafına geldik. Burada hemen arabanızı park edebileceğiniz bir otopark var bu arada. Onun da ücretini belirteyim. Saati 4 euro. Yani uzun kalacaksınız, aslında bayağı bir otopark ücreti ödemeniz gerekebiliyor. Biz tabii ki şu an yaz olmadığı için çok fazla kalmayacağız. Ama sizlere şu sahil kısmını göstermek istedim. Buraya yazın gelindiğinde şezlonglar da oluyordur muhtemelen. Bakın şurada insanlar güneşleniyorlar, yani denize girenler de var. Şurada görmüşsünüzdür, karşıda birkaç kafa gözüküyor. Yani bana göre denize girilecek ve güneşlenecek bir hava değil, ama tabii ki yani tercihe göre değişir. Yani çünkü 17-18 derece bir hava var şu anda. Ben ceketle geziyorum mesela, ama dediğim gibi çok farklı giyinen insanlar var. Bir de tabii ben çok kriter alınmayabilirim çünkü ben üşüyen biriyim dediğim gibi. Şimdi biz de böyle buranın birazcık keyfini çıkaracağız. Zaten çok fazla bir vakit geçirmeyi düşünmüyoruz. Yarım saat belki burada biraz gezdikten sonra tekrar Kotor'a doğru yolumuza devam edeceğiz. Şu yukarıdan size gösterdiğim yere geldik, ama kapısı kapalı. Ya bu her zaman mı kapalı oluyor, yoksa şu an bu mevsime özel mi kapalı bilmiyorum, ama yani içeriye giremiyoruz maalesef. O yüzden o iç kısımları da gösteremiyorum. Ama devamlı mı kapalı? Belki de hiç girişi yoktur. Yani sanki bir yerde, çünkü öyle bir şey de okumuştum hiç girilmediğine dair. Ama işte maalesef kapısı kapalı. Biz de sadece şimdi böyle bu güzel manzaranın tadını çıkarıp sonra buradan döneceğiz. Ama yani gerçekten çok güzel. Burada böyle birazcık oturup vakit geçirmek bile insana inanılmaz huzur veriyor. Çok güzel bir yermiş, çok beğendim. Şimdi Sveti Stefan'da bir kafeye oturduk. Burası Olive Restoran. Zaten adını da yazarım aşağıya. Güzel bir yer ama manzarası çok güzel. Şimdi şöyle bir göstereyim size nasıl bir manzarada olduğumuzu. Yani dalga sesleri eşliğinde olmak çok güzel gerçekten. Şimdi biz burada 2 kahve söyledik. Çünkü henüz aç değiliz. O yüzden yemek istemedik ve 2 tane kahve söyledik. Cappuccino burada 4,70 euro. Americano isterseniz de 4,10 euroya alabilirsiniz. Yani fiyatlar normal yerlere göre çok az, biraz daha pahalı, ama bu manzarası için geldiğiniz zaman bence keyifli bir şekilde oturup bir şeyler içebilirsiniz. Biz de şimdi kahvelerimizi içtikten sonra tekrar Kotor'a doğru yola devam edeceğiz.